merhaba. Bugün size eğitmenliğe ilk başladığımda kendi eğitmenlerimden öğrenip sunumlarıma eklediğim sendromlardan bahsedeceğim. Ama bunlar öyle çok herkesin bildiği sendromlar değil. Ancak buna ya meraklıysanız ya da daha önce kişisel gelişime merakınız varsa ve buna hevesliyseniz bir gün karşınıza çıkmıştır ve orada görmüş olabilirsiniz. Ben ilk duyduğumda wow demiştim ve bunlar bana gerçekten çok havalı gelmişti. Çünkü büyük bir ihtimal etrafınızda hala bunları bilmeyen, haberi olmayan insanlar var. Ve siz entel gözükmek için sohbet esnasında örnek olarak anlatabilirsiniz. Gerçekten işe yarıyor. Aptal puma sendromu. Bu sendromun adı tahmin edeceğiniz üzere vahşi kedilerden olan pumadan geliyor. Çünkü pumalar bilinen av veya ölüm koşusunu her zaman avının cüssesine göre ayarlar. Yani bir ceylan avlarken harcadığı enerjiyi bir tavşan kovalarken harcamaz. Duygusal falan olduklarından değil, tamamen içgüdüleriyle hareket ederler. Yani koşarken harcadığı enerjiyi karşılayacak, karşısında potansiyel bir enerji veren bir av yoksa koşmaktan vazgeçer. İşte pumaların bu hareketinden yola çıkarak bunun tersini yapan insanların ruh halini belirtmek için kullanılan bir ifadedir bu. Yani harcanan emekle ulaşılan sonuç ilişkisi gibi. Boş işlere fazla efor harcıyor ve sonunda hep aynı noktaya geliyorsanız aptal puma sendromuna yakalanmışsınız demektir. Yengeç sepeti sendromu. Bunun klişe bir hikayesi var ve hemen onunla başlamak istiyorum. Sahilde yürüyen bir adam avlanan bir balıkçı görüyor. Yanına yaklaştığında kapağı açık olan sepetin içerisinde kaçmayan bir sürü yengeç olduğunu fark ediyor ve şaşırıyor. Neden kaçmadıklarını merak edip balıkçıya sorduğunda, evet tek bir yengeç olsaydı kesinlikle kaçardı. Ancak pek çok yengeç var ve biri kaçmaya çalıştığında diğeri onu yakalar ve o da kaçamayacağından emin olur. Geri kalanları da aynı kaderi yaşar. Evet, sepette birden fazla yengeç olduğunda kaçış imkansız olur. Çünkü birbirlerini yukarı itmek yerine aşağı çekerler. Sonunda da kimse kazanamaz. Bazı insanlar bencilce veya egosuyla hırslarını ön plana alarak başarılarının yolunu başkalarının geride bırakmak ya da tutmak olduğunu düşünürler. Başkalarını engellemek onların başarılı olacağı anlamına gelir onlara göre. Bazıları da psikolojik şiddet derecesindeki davranışlara ya da buna benzer hareketlere yengeç sepeti diyor. Şöyle bir kendimize ve etrafımıza baktığımızda çok tanıdık bir hikaye değil mi? Bore-out sendromu. Zaman öldürmek, boş boş oturmak, yapılacak bir iş bulamamak. Bu ifadeleri yakın zamanda sık kullanıyorsanız hayırlı olsun, yeni bir sendromunuz var demektir. Bu sendrom ruhsal bir bunalım halidir. 2007 yılında Peter Werder ve Philip Roten tarafından Diagnose Bore-out adlı kitapta bahsedilmiştir bundan. İş hayatında kişinin iş yerinde yapacak iş bulamamasından ve kendisine verilen görevleri basit ve yetersiz algılamasından kaynaklanan bir sendromdur. Çalışan yapacak iş bulamadığından boşa geçen zamanını oyalanmak için zihinsel ve fiziksel olarak sağlığına zararlı davranışları hızlıca hayata geçirir. İşte nedir bunlar? Sık sigara molasına çıkmak, abur cubur tüketmek, sosyal medyada fazla zaman geçirmek, stres, depresyon gibi daha da sayabiliriz. Tükenmişlik sendromuyla da sık sık karıştırılan bir sendromdur aslında bu. Imposter sendromu. Among Us oynayanlara tanıdık gelen bir terim, imposter. Psikologlar Susanna Imus ve Paulina Rose Klein tarafından 1970'lerde bu sendrom ortaya atıldığında sürekli makalelerinde kadınların daha sık yakalandığını yazdılar. Ama daha sonra anlaşıldı ki erkekler de bu sendroma yakalanabiliyormuş. Bu saatten sonra da bunun için bir sahtekarlık sendromu testi ürettiler. Bir diğer psikolog Andrea Erwin de buna başarılarını içselleştiremeyen ve sahip olamayanların sendromu dedi. Evet, nedir bu sendrom? Imposter sendromu bir sahte gibi hissetme halidir aslında. Yani sürekli sahtekar olarak algılanacağınızı hissedersiniz. Aslında durum şu: başkalarının sizi algıladığı kadar yetkin olmadığınıza inanmanın içsel bir deneyimini ifade ediyor. Yani olduğunuz noktaya zekanız ya da başarınıza gelmediğiniz, aslında yetersiz olduğunuz, tamamen şans eseri geldiğiniz ve bir gün gerçeklerin ortaya çıkacağını düşünürsünüz.
Biraz mükemmelliyetçilik ve sosyal bağlamla da alakası var bu sendromun. Ördek sendromu. Bu sendromun adı da suyun üzerinde yüzen ördeklerin davranışlarından esinlenerek ortaya çıkmıştır. Ördeklere dışarıdan bakıldığında çok sakin bir şekilde suda yüzdükleri görünür. Ancak suyun altından baktığınız zaman ördeklerin bacaklarının hızla çalıştığını ve ciddi bir efor sarf ettiğini görebilirsiniz. O sakinlik sadece yüzeydeki görüntüdür. İnsanlarda bu durum ideal ben ve gerçek ben arasındaki farklılıklar olarak ifade edilir. Özellikle sosyal medyadaki paylaşımlar için bu ördek sendromu tanımı çok sık kullanılmaktadır. Çünkü hemen hemen herkes kendini çok farklı göstermekte. Gerek konumunu, gerek sahip olduğu mal varlığını, gerekse hayat eşini. Çok kolay ve zahmetsizce bunlara ulaştığını ifade eden paylaşımlar görmüyor musunuz? Ya da doğal görünümlü bir fotoğraf paylaşırken sizce tahmini olarak aynı poz kaç kere çekilmiştir ve paylaşıma seçilmek için kaç kere kontrol edilmiştir? İşte arka planda herhangi bir sorun olmadığını, hayatınızdaki her şeyin sıkıntısız, istediğiniz gibi gittiğini göstermek istiyorsanız ördek sendromunu ifadesini kullanabilirsiniz. Bugün size benim hem iş hayatında hem de sosyal hayatta işime yarayan öğrendiğim bilgileri paylaştım. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.